Herkese merhabalar. Bugünkü videomda sizler için çok lezzetli bir meyveli sos tarifi hazırladım. Hemen bu lezzetli meyveli sos tarifimin detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Ben bugün dondurucudaki böğürtlen ve vişneleri kullanarak meyveli sosumu hazırladım. Sizler dilediğiniz taze meyveyi kullanarak da yine bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Şöyle 1 su bardağı olacak şekilde meyvelerin üzerine su ekliyorum ve sonrasında yine 3 yemek kaşığı kadar da toz şeker ilave ediyorum. Sizler damak tadınıza göre ve meyvelerin tatlılık durumuna göre şeker miktarını isterseniz azaltabilir ya da arttırabilirsiniz. Şekeri ve suyu ekledikten sonra ocağımın üzerine alıyorum ve orta ateşte altını açtım. Bu aşamada ben yarım su bardağı kadar daha su ilave ettim. Yani toplamda 1,5 su bardağı su kullandım. Sulu kıvamda bir meyveli sos için bu ölçüler ideal oluyor ama böyle püre gibi olsun istiyorsanız daha az su da ekleyebilirsiniz. Meyvelerimiz kenarda kaynarken ben de nişastalı sulu bir karışım hazırlıyorum. Şöyle 1 tatlı kaşığı kadar nişastanın üzerine biraz su ekleyerek çırpıcı telle güzelce karıştırarak nişastalı sulu karışımımı hazırladım. Bunu meyvelerimiz kaynadıktan sonra üzerine ekleyeceğiz. Meyvelerimi de çok böyle ezilip dağılmaması için sadece bir taşım kaynattım ve şimdi de hazırlamış olduğum nişastalı karışımı üzerine ekliyorum. Öncesinde tekrar çırpıcı telle karıştırıyorum ki dibine nişastası çökmüş olmasın ve meyveli sosun içerisine ekledikten sonra da hızlıca karıştırmaya dikkat ediyorum. Nişastalı sulu karışımı ekler eklemez meyveli sosunuz da hemencik koyulaşacaktır. Bu şekilde koyu bir kıvam elde ettikten sonra artık ocaktan indirebilirsiniz. Şöyle kıvamını da size yakından göstermek istiyorum. Tam kıvamında çok da lezzetli bir meyveli sos oldu. Hazırlamış olduğumuz bu meyveli sosu dilediğiniz sütlü tatlılarda ya da keklerinizde kullanabilirsiniz. Gayet güzel, tam kıvamında bir meyveli sos oluyor. Ben hazırlamış olduğum bu meyveli sosu kanalımda tarifi de mevcut olan borcam pastası tarifinde kullandım. Dilerseniz açıklamadaki linki tıklayarak o videomu da izleyebilirsiniz. Evet, bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizlerden ricam videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.